Atina Akropolündeki mimari bir şaheser olan Erektion Tapınağı, Antik Yunan dünyasının sanatsal ve mimari yeteneğinin bir kanıtı olarak duruyor. Etkileyici tasarımı ve değişik bir mimari plana sahip bu tapınağı, daha iyi anlamak için, gelin, birlikte keşfedelim. Öncelikle genel tanımı ve mimari özelliğinden bahsedip, sonrasında meşhur heykeltıraşlık eseri olan karyatitlerine geçeceğiz. Erektion'un Atina Akropolü'nde olduğunu söylemiştik. Atina Akropolü'nde tabi sadece bu tapınak yok. Atina Akropolü'nde Erektion'un yanı sıra, Parthenon, Athenanike ve Propylon olarak adlandırılan kapılı giriş vardır. Adından da anlaşılacağı gibi bu tapınakların birçoğu Athena'ya adanmıştır. Zaten ismi de buradan gelmektedir. İnşaat sürecinde tapınakların yapımı için yer seçimi yapılırken, Akropol alanının uygun olduğu belirlenmiş ve tapınaklar burada yeniden inşa edilmiştir. Akropolis'in topografik olarak yüksek bir seviyede, Atina kentinden rahatlıkla görülebilir noktada olması, diğer bir açıdan da, tanrıların mabetlerinin halkın yaşadığı alanlardan yüksek seviyede olması gerektiği, bunun yanı sıra, tanrıların ise gökyüzüne yakın seviyede olması düşüncesiyle burası seçilmiştir. Kaynaklar, tapınağın geçen süre içerisinde çeşitli dönüşümlere uğradığına ve farklı işlevler için kullanıldığına ilişkin bilgiler vermektedir. Bir dönem Hristiyanlar için kilise, bir dönem Frank Sarayı, Osmanlı yönetimi zamanında Türk valinin ikametgahı olarak kullanıldığına ilişkin bilgiler vardır. Erektion'un benzersiz düzeni, doğu ve batı kısımları arasındaki önemli kod farkı onu eşsiz kılmaktadır. Bu tapınak karyatitleriyle ünlü, İyon düzeninde yapılmış bir tapınaktır. Persler 546'da Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Yunanistan'a doğru yöneldiler. 490'larda da Yunanistan'ı ele geçirdiler. Erektion M.Ö. 490'da, Persler tarafından yıkılan Athena Polias'a adanmış eski bir tapınağın yerine inşa edildi. İnşaatı 421'de başladı ve 405'te tamamlanabildi. Dolayısıyla bu işgalle birlikte arkaik dönemin bittiğini ve klasik dönemin başladığını biliyoruz. Yani Perslerin Atina'yı işgal etmesi arkaik dönemi sonlandırmış, klasik dönemi başlatmıştır. Yıkılmış, yakılmış, harap olmuş, yerle bir edilmiş Atina'nın inşası Perikles ile birlikte yeniden başlamıştır. Tapınağın bulunduğu alanda daha önce Perslerin yıktığı, arkaik Athena Polias'a adanmış tapınak yer almaktaydı. Dolayısıyla buradan da kutsal yapıların yerlerini değiştirmediklerini, bir şekilde eskisi yıkılsa bile, aynı yere yenisini yaptıklarını anlıyoruz. Arkeologların bir kutsal alanda arkaik, klasik, Helenistik gibi tüm evrelere ait yapı kalıntılarına rastlamasının temel sebebi de budur. Hatta geçen zaman içerisinde bu kutsal yapıların cami, kilise gibi dini yapılar olarak, kutsal yerler olarak kullanıldıklarına da rastlıyoruz. Tapınağın tarihine gelecek olursak, bu tapınak M.Ö. 421 ile 405 arasına tarihlenmektedir. Tapınakta bulunan karyatit ve diğer heykeltıraşlık eserleri de aynı tarihleri kapsamaktadır. Değişik bir plana sahip bir tapınak olduğundan söz ettik. Bunun nedeni zeminin topografyasıyla ilişkilidir. Tapınağın oturtulduğu alanda çeşitli seviyelerde kod farkı bulunmaktadır. Bu nedenle mimari plan farklılığı gözlemlenir. Tapınağın tanınırlığını arttıran en önemli unsur, Güney Portikos'undaki karyatitlerdir. Tapınağın mimarı Mnesikles'tir. Başlangıçta burada, Athena'nın bir ahşap heykeli vardı. Tabii ki de ahşap dayanıklı bir malzeme olmadığı için bu heykel günümüze ulaşmadı. Tapınak adından da anlaşılacağı gibi sadece Athena'ya adanmamıştır. Athena Erektion Tapınağı, önemli kahramanlardan bir tanesiyle beraber adanmıştır. Yunanlı tarihçi Pausanias'a göre, Poseidon ile Athena arasında Atina şehrinin yönetimi için yapılan yarışmanın yapıldığı yer burasıdır. Bu yarışmanın kazananı Athena oldu ve Akropol'deki birçok tapınak, Atina kentini yönetmesi için seçilen Athena'ya adandı. Tapınak alanında, mitolojik anlamda bazı önemli yerler bulunmaktadır. Mitolojiye göre, bahsettiğimiz yarışmanın yapıldığı yerdeki bir kayaya Poseidon'un 3 çatallı yabasını sapladığı ve kayanın üzerindeki izin, Poseidon'un 3 çatallı yabasına ait olduğu ifade edilir. Bu kaya tapınak alanı içerisindedir. Poseidon'un yabasının izi olduğuna inandıkları kaya, Atinalılar için kutsal olarak değerlendirilmektedir. Athena'nın kutsal ağacı olan zeytin ağacının da, tapınak alanı içerisinde olduğundan kaynaklarda bahsedilir. Bir diğer önemli kutsallık atfedilen yer ise, Athena ile Poseidon yarışında ismi geçen Kral Kekrops'un mezarıdır. Dolayısıyla burayı Atinalıların gözünde kutsal kılan ve bu tapınağın buraya yapılmasına sebep olan 3 tane unsur karşımıza çıkıyor. 1. Poseidon'un yabasının izi olan kaya, 2. Athena'nın kutsal zeytin ağacı, 3. Kral Kekrops'un mezarı. Peki, neden düz bir alan seçilmedi de, kod farkı olan bu alana bu tapınak yapıldı? Tapınağın mimarı bu tapınağı düz bir alana da yapabilirdi ancak saydığımız bu 3 nedenden dolayı bu tapınağın buraya yapılması uygun görüldü.
Dolayısıyla coğrafyaya uygun olarak yapılabilmesi için planına baktığımızda asimetrik bir planda yapıldığını görüyoruz. Bir yere bir tapınak inşa edecekleri zaman, buna hemen bir anda, tek başına birileri karar vermiyor. Kentleri inşa ederken, yaparken, bir yere bir yerleşim alanı kurarken kâhinlere danıştıklarını, bir takım kutsal işaretleri takip ettiklerini zaten biliyoruz. Yani rastgele bir yere gelişigüzel bir yerleşim planlamıyorlar. Dolayısıyla, işte bu tapınağın da buraya yapılmasında, saydığımız önemli etkenler onlar için kutsal niteliği olan unsurlardı. Daha önce burada arkaik bir tapınak olması da göz önünde bulundurularak, arazisi düz olmamasına, kod farkı bulunmasına rağmen, burayı seçtiler. Teraslanmamış olması yani araziye dokunulmamış olması dikkat çekicidir. Alanın kutsal bir alan olması bu kararın alınmasında etkili olmuş ve arazi hiç bozulmamış, aynen kullanılmıştır. Yapı, birkaç düzeydedir ve 3 yanında revaklar vardır. 4. yanında ise bir perde duvarı bulunmaktadır. Güney tarafındaki revakta karyatitler olduğunu söylemiştik. Öyleyse, kısaca karyatitlerden bahsedelim. Kaynaklarda karyatitlerin vatana ihanet eden Karyalı kadınlar olduğundan söz edilir. İşledikleri suçun karşılığında cezaya çarptırıldılar. Vatana ihanet eden erkeklerin öldürüldüğü, kadınların ise ömür boyu yük taşıma cezası ile cezalandırıldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla burada yapının yatay mimari elemanlarını taşıyan, taşıyıcı sütun rolünde betimlenmişlerdir. Karyatit olarak tasarlanmış mimari elemanlara sahip yapılara, günümüzde dahi rastlanılmaktadır. Kısaca karyatidi, sütun görevi gören kadın olarak tanımlayabiliriz. Kimi kaynaklarda karyatit için Artemis'in rahibeleri ifadesi de kullanılır. Tabii burada tasvir edilen kadın tipolojik olarak, üzerinde yapının arşitrav gibi yatay elemanlarını taşıdığından, heybetli ve güçlü gösterilmektedir. Sütun işlevi gören bir tasvirin elbette ince, zayıf bir şekilde gösterilmesi mümkün olamazdı. Az da olsa erkeklerin de bu şekilde sütun görevi gördüğü yapılar bulunmaktadır. Ancak dediğimiz gibi bu şekilde çok nadir örneklerle karşılaşıyoruz. Yapı iyon düzeninde olduğu için yapının dışında bir friz bulunur ve bu friz, kireç taşı levhalar üzerine mermer figürlerden oluşmuştur. Mimari bezemeleri çok zengin ve ustalıkla yapılmıştır. Tapınağın kuzey verandası alt katta olduğundan, sütunlar binanın diğer taraflarından yaklaşık 2,5-3 metre daha uzundur ve bir çıkıntıya sahiptir. Tapınağın güney portikosunda bulunan karyatitler, 4 önde, birer tane de yanlarda olmak üzere 6 tanedir. Karyatitleri kısaca betimleyelim. Üzerlerinde peplos giymiş olduklarını görüyoruz. Peplos giymelerinin sebebi Peplos'un Athena'nın kutsal giysisi olmasıdır. Uzun saçlı heybetli ve güçlü, ciddi yüz ifadesine sahip olduklarını görüyoruz. Arkaik Koreleri hatırlatır biçimde, saçlar arkaya doğru iniyor, peplos kumaşının düğmeleri omuz üzerinde, kollar açıkta ve çıplak olarak gösterilmiştir. Hatırlayacak olursak Parthenon Tapınağı'nın frizlerinde, Atinalı kadınların dokudukları peplos kumaşlarını, Athena'ya hediye olarak götürürken gösterilmişti. Akropol'de bulunan tapınaklardaki kadın tasvirlerinde sıklıkla peplos giysisine rastlarız. Heybetli görüntüleri bağlamında kalçaları geniş gösterilmiş, sağ bacağı taşıyıcı rolünde, sol bacak dizden bükük şekilde tasvir edilmiştir. Güney portiko karyatitleri olarak da adlandırılırlar. Yaklaşık 2,5 metre boyundaki bu 6 kadın figürü, balkonun tavanını desteklemektedir. Bu karyatit grubu, sepet şeklinde görünen yuvarlak başlığı ve ayaklarının altındaki küçük tabanı da içeren tek bir mermer bloktan yapılmıştır. Mitolojisinden de kısaca söz edelim. Efsaneye göre Athena ve Poseidon, koruyucu tanrı olma ve şehrin mülkiyetini ele geçirme yarışında Atina halkına hediyeler sunarlar. Poseidon 3 dişli mızrağıyla toprağa delerek bir tuzlu su kaynağı ortaya çıkardı. Athena ise bir zeytin ağacı dikti ve sonrasında Atina'nın koruyucu tanrısı seçildi. Zeytin, Atina ekonomisinin önemli bir parçası haline geldi. Poseidon'un yarattığı ve bazen Erekteus denizi olarak da adlandırılan tuzlu su kuyusuna, milattan sonra 2. yüzyıl Yunan coğrafyacısı, antik yazar Pausanias'ın metinlerinde de rastlıyoruz. Tapınağa bu cepheden baktığımızda, kod farkını net olarak görebiliyoruz. Alınlığının kırık olduğunu ve sadece uç kısmının korunabilmiş olduğunu da görebiliyoruz. Alınlığın diğer parçaları kırılmıştır. Taşlardaki farklılıklardan restorasyon geçirdiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Akropol'deki restorasyon çalışmaları halen günümüzde de devam etmektedir. Binaya, bu noktada öldürüldüğü iddia edilen antik kralın adı verilmiştir. Bu kralın adı Erekteus'tu. Erekteus'un hikayesi büyük ölçüde efsanelere dayansa da, bir zamanlar Akropolis'te bir sarayının bulunduğunu ve Erekteion Tapınağı'nın altında bu yapının kalıntılarının bulunduğunu biliyoruz. Onun zamanında Akropolis'in kuşatıldığı bir büyük savaşta yaşandı.
Savaşı kazandı ancak şehrin güvenliğini sağlamak için kızını feda etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Poseidon'un oğlu Eumolpus'u öldürdü. Poseidon, oğlunu öldürdüğü için Erekteus'tan intikam aldı ve 3 çatallı mızrağıyla yere vurarak bölgede bir uçurum yarattı. Erekteus'u toprağın altına gömdü. Ve Erekteon tapınağını inşa edenler, kayada bir grup çatlağın bulunduğu verandada açık bir alan bıraktılar. Bunun Poseidon'un 3 çatallı mızrağının ve muhtemelen Kral Erekteus'un mezarının işareti olduğu söyleniyordu. Ayrıca tavanda 3 çatallı mızrağıyla uzanıp yere vurabileceği bir boşluk bırakmışlardı. Tapınağın içinde Poseidon'a ve Kral Erekteus'a adaklar sunulabilen bir sunak vardı. Ve tapınağın içindeki bir odaya başlangıçta Erekteon adı veriliyordu. Bunların yanı sıra, ayrıca girişin bir yerinde Zeus'a adanmış bir de sunak vardı. Ayrıca Poseidon'un tuzlu su pınarını yaratan 3 çatallı mızrağının izinin bir kaya üzerinde halen görülebildiği ifade edilir. Verandada bulunan çatlaklarında bu sebepten olduğu anlatılır. Doğu tarafı tapınağın en önemli kısmıydı ve Athena'nın kutsal ahşap heykelini barındırıyordu. Bu ahşap heykel, Yunanistan'ın en eski heykellerinden biridir. Heykel o kadar önemliydi ki, Erekteon'un asıl adı, antik çağlarda bu isimle anılan Athena Polias Tapınağı olmalıydı. Bu, genel olarak şehrin koruyucusu Athena'nın tapınağı anlamına gelir. Bina birçok kuşatmada hasar gördü. Bunun yanı sıra karyatidlerden biri, 19. yüzyılda Lord Elgin tarafından İngiltere'ye kaçırıldı ve halen British Museum'da sergilenmektedir. Geri kalan 5 karyatid ise Yunanistan Akropolis Müzesi'ndedir. Bir dipnot olarak eklemek gerekir ki, Erekteon'un batı duvarı doğrudan Kral Kekrops'un mezarının bir kısmının üzerine denk geliyordu. Bu nedenle de bina planlarını değiştirmek zorunda kalmışlar gibi görünüyor. Erekteon'un zengin tarihi, yenilikçi tasarımı ve karmaşık işçiliği, dünya çapında merak ve hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Kültürel, dini ve tarihi etkilerin eşsiz bir örneği olan Erekteon, ziyaretçilerini geçmişin gizemlerini açığa çıkarmaya ve insanlığın mimari yaratıcılığının olağanüstü başarılarını görmeye davet ediyor. Yeni konu ve videolarda görüşmek üzere, esen kalın.